Tekrar merhaba. Serimizin ikinci videosuna hoş geldiniz. Road trip yapmaya karar verdiniz ama küçük bir detay eksik. Araba. Bu videomuzda road trip için ihtiyacınız olan arabayı kiralamak ya da satın almak opsiyonlarını değerlendireceğiz. Amerika'da eyaletine bağlı olarak 6 aya kadar ehliyetinizle araba kullanmakta bir problem yok. Yani acaba ehliyetim geçerli mi diye pek düşünmeniz gerekmiyor. Karar vermeniz gereken esas konu araba kiralamak mı yoksa satın almak mı? Haydi bunları değerlendirmeye başlayalım ve kiralama seçeneğiyle konumuza dönelim. Amerika'ya nispeten kısa süreli yani birkaç haftalık ya da 1-1,5 aylığına geliyorsanız kiralama opsiyonu size daha uygun demektir. Bunun nedeni ise araç satın almanın biraz zaman alacak olması. Araba kiralamak için farklı kiralama şirketi alternatifleri mevcut. Bu şirketlerin birçoğunun tüm dünyada ofisleri var. Ben daha evvelden Amerika'nın farklı bölgelerinde tercih ettiğim birkaç şirketi sizinle paylaşmak istiyorum. Bunlar Avis, Budget, Hertz ve Alamo. Web siteleri üzerinden neredeyse hepsinin işleyişleri aynı. Kiralama yapmak için bir diğer seçenek ise Amerika merkezli turizm sitesi Expedia'yı denemek. Expedia size karşılaştırmalı araç tipleriyle farklı şirketlerden fiyatları tek ekranda sunuyor. Buradan da tercih yapabiliyorsunuz. Ama kiralama ile ilgili dikkat etmeniz gereken birkaç noktayı da sizinle paylaşmak istiyorum. Bunlardan ilki, eğer ilk defa Amerika'da araç kullanacaksanız temel sigorta paketinin haricinde aksi durumlarda sizin de bakım ve tedavi masraflarınızı karşılayacak ek paketi seçmeniz. İkincisi, navigasyon cihazını kiralamaya eklemeniz. Üçüncüsü, oluşturacağınız güzergaha bağlı olarak aracı geri teslim edeceğiniz yere doğru karar vermeniz. Bu nokta önemli çünkü kiralamalarda aracı A noktasından alıp B noktasında teslim ederseniz fiyat hesaplamasına drop fee ya da one way fee adıyla bir masraf eklerler. Bu masraf aracı aldığınız ve teslim ettiğiniz yer arasındaki mesafe, süre ve bazı başka etkenlere bağlı olarak değişecektir. Dördüncüsü, kompakt tipi, küçük boyutlarda ve konforda bir aracı uzun yolculuklarınız için tercih etmemeniz. Araç kiralama ile ilgili son söyleyeceklerim ise aracınızı araştırırken mutlaka fiyat detaylandırmasını ve size yansıtılacak son fiyatı inceleyin. Detayları, kiralama koşullarını ve şartlarını dikkatlice okuyun. Gelelim ikinci seçenek araba satın almaya. En başta belirtmekte fayda var. Turist vizesi B1, B2 ile araç satın almak ve kaydettirmekte teknik olarak hiçbir mani yok. Ama bazı şartlar var. Bunu videonun ilerleyen bölümlerinde detaylandırmaya çalışacağım. Evet, Amerika'da daha uzun süreli yani 2 aydan daha fazla kalmayı planlıyorsunuz ve road trip planı yapıyorsunuz. Araba satın alma büyük ölçüde kiralamaktan daha ekonomik olacaktır. Buna şüphe yok. Peki arabayı nasıl bulacak, kayıt ettireceksiniz? Gelin bu detayları adım adım inceleyelim. İlk önce tabii ki bir araba bulmanız lazım. Bunu yapmak için birkaç alternatifiniz var. Ben araba işlerinden çok anlamam, binerim sürerim sadece diyorsanız, bulunduğunuz eyalet tarafından yetkilendirilmiş bir otogalerisini tercih etmenizde fayda var. Elbette direkt satın almaktan biraz daha masraflı olacaktır ama arabanın binilebilir, sürülebilir bir araba olması ile ilgili galeriden bir güvence alabilirsiniz. Galeriden almanın bir diğer avantajı ise ek bir ücret karşılığında arabayı sizin üzerinize devretme işlemlerini de gerçekleştirebiliyor olmaları. Galerilerde çok çeşitli tiplerde, fiyatlarda ve modellerde araba bulmanız mümkün. Rotanıza göre bir arabayı tercih etmeniz akıllıca olacaktır. Diğer seçenek ise arabayı sahibinden satın almak. Bunun için bulunduğunuz şehrin Facebook araç alım satım gruplarına üye olabilir, Letgo gibi alım satım aplikasyonlarından araştırabilir ya da Amerika'da oldukça yaygın olan Craigslist üzerinden satılık araba ilanlarına bakabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz Craigslist size oldukça fazla alternatif sunacak ve araçları incelemenize imkan verecektir. Aracı sahibinden direkt almakta biraz araba teknik bilginizin olması bence daha iyi. Alırken fark etmeyeceğiniz ama birkaç gün sonra çıkacak bir kusur ya da arıza canınızı ve kesenizi oldukça sıkabilir. O yüzden direkt alımlarda aracınızı dikkatlice incelemenizi öneriyorum. Araç satın alma konusunu bitirmeden aracın muayene işlemleriyle uğraşmak istemiyorsanız Amerika'da bulunacağınız süreyi kapsayan muayene geçerliliği olan bir aracı tercih etmeniz daha mantıklı olacaktır.
Arabanızı buldunuz ve satın aldınız. Şimdi yapmanız gereken aracınızı hemen kaydettirmek. Ama bu işlemleri anlatmaya başlamadan evvel en başa dönüyoruz. Amerika'ya araç satın alma niyetiyle gidiyorsanız hemen ilk önce bir Amerikan cep telefonu hattı edinin. Ardından bir bankada birikim hesabı açtırın ve ATM kartınızın ulaşmasını bekleyin. Araba satın alma işlemlerinizin tamamlanması 1-2 haftayı bulabileceğinden gittiğinizde aynı adreste birkaç hafta kalmanız mantıklı olacaktır. O nedenle ilk haftalarınız için Airbnb'yi değerlendirebilirsiniz. Şimdi arabanızı kayıt ettirmeye bir göz atalım. Biraz önce belirttiğim gibi eğer aracınızı bir galeriden alıyorsanız evrak işlerinin tamamlanmasında galeriden destek alabilirsiniz. Eğer aracınızı direkt sahibinden aldıysanız araç sahibinin düzenleyeceği satış fişi, ruhsat belgesi ile sigorta dokümanlarınızla birlikte DMV'ye yani Motorlu Taşıtlar Dairesi'ne gidip başvuruda bulunuyorsunuz. Belki fark ettiniz, şimdi bir sigortaya ihtiyacınız var. Satıcıdan aldığınız ruhsat belgesiyle birlikte sigortaya başvuruda bulunuyorsunuz. Ruhsatın üzerinde bulunan VIN yani Vehicle Identification Number, araç kimlik numarası ile sigorta firmasından 6 aylık sigorta ücretini öğrenip sigortanızı seçebiliyorsunuz. Belli başlı sigorta firmaları, Progressive, Geico, Liberty gibi büyük firmaların yanında daha küçük ve bölgesel sigorta acentaları bulmak da mümkün. Ancak tercih edeceğiniz sigorta firmasının eyaletinizin Motorlu Taşıtlar Dairesi tarafından kabul edilip edilmediğini kontrol edin. Sigorta firmaları çeşitli kapsamlarda poliçe düzenleyebiliyor. Bu da sigortanızın fiyatını oldukça etkiliyor. Daha evvelden Amerika'da finansal veya idari hiçbir kaydınız yoksa sigorta firmaları sizin poliçenizi standardın üzerinde fiyatlandırıyor. Kendi alım işlemimden örnek vermek gerekirse ben 2003 model arabamı $1200 aldım. Ama sigortası ek yolcu ile birlikte 6 ay için $930 tuttu. Sigortanızı seçip dokümanlarınızı ve sigorta kartlarınızı aldıktan sonra Motorlu Taşıtlar Dairesi'ne gidiyorsunuz. Motorlu Taşıtlar Dairesi'ne şu anda ekranda gördüğünüz evraklarla birlikte başvuru formunuzu doldurup teslim ediyorsunuz. Şimdi videonun en başında bahsettiğim şartlardan en kritiğine geldik. Ben size benim başvurumu yaptığım New York eyaletinden örnek vereceğim. Motorlu Taşıtlar Dairesi kimlik bilgisi kısmında vereceğiniz evraklarınızın 6 puan toplamasını istiyor. Eğer Amerika'ya yasal yollardan giriş yaptıysanız 3 puanınız cepte. Bunun yanında cep telefonu faturanız 1 puan, banka hesap dökümü 1 puan, yani toplamda 5 puan yapıyor. Eğer daha evvelden Amerika'da bulunduysanız ve herhangi bir kimlik, sosyal güvenlik kartınız varsa bunları puan olarak saydırabilirsiniz. Veya Amerika'ya okumak, master yapmak veya kısa süreli program veya işler için gidiyorsanız kurum kimlik kartınız ile sosyal güvenlik kartınızı ibraz etmeniz yeterli olacaktır. Eğer bu şartları yerine getirip getiremeyeceğinizden emin değilseniz, elinizde bulunan sağlayabileceğiniz bilgi ve belgelerle Motorlu Taşıtlar Dairesi'ne gidip teyit almanızı ve bunu aracınızı almadan yapmanızı öneririm. Son olarak şunu belirtmekte fayda var. Yine New York üzerinden örnek verecek olursam, aracın kaydını yapan kişi ile şoför birbirinden farklı olabilir. Mesela sevgilinizle Amerika'ya gideceksiniz. Sevgiliniz biraz önce bahsettiğim evrakları sunabiliyor ama ehliyeti yok ya da araç kullanmayı bilmiyor. Bu durumda partneriniz arabayı kendi ismine alabilir, şoför olarak da aracı siz kullanabilirsiniz. Ama sigortaya o araçta sürekli seyahat edecek kişilerin bilgilerinin girilmiş olduğundan emin olun. Uzun vadede araç satın almak kiralamaktan daha uygun oluyor. Çünkü örneğin arabanızı $2000'a aldınız ve 6 ay sonra satmak istediniz. Arabanızı $1000-1500'a satıp sigortada kullanmadığınız sürenin kalan kısmını iade alabilirsiniz. Mesela ilk başta $3000 para harcadınız, 6 ay sonunda $1500-2000 geri alma imkanınız var. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna gelirken her eyaletin uygulama ve prosedürlerinin birbirinden farklı olabileceğini unutmayın. Ve bu nedenle plan yapmadan evvel o eyaletin prosedürlerini kontrol ettiğinizden ve istedikleri uygunlukları karşılayabildiğinizden emin olun. Bir sonraki videomuzda
ücretli otoyollar, navigasyon araçları, otopark kullanımları, benzin alma ve bazı önemli trafik kurallarını işleyeceğiz. Videomuz ve içerdiği bilgiler ile ilgili sormak istediklerinizi ve mesajlarınızı yorum olarak bize iletebilirsiniz.